Herkese selamlar. Ben Darth Vader. Bildiğiniz üzere bundan birkaç gün önce kendi Enter modelime göre aldığım işlemleri açıkladığım videolar paylaşmıştım. Şimdi bu modelin yani serisinin ikinci videosundayız. Bu videoda bu modeli daha da detaylandırıp iyice bu modelin yapısını sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu video flow bilgisi olup e, fiyatın nereden nasıl döneceğini bilip ama bir türlü işlem alamayan ya da acele edip işlemi alıp stop'un saçma bir yere koyduğu için stop olan traderlar için. Şimdi ilk olarak market yapısını anlamamız gerekiyor. Biz fiyatta şunu bekliyoruz. Bir high ve low oluşumunun olması gerekiyor. Eğer bir high ve low'um yoksa ve fiyatın nereye gideceğini net bir şekilde göremiyorsam o bölgede işlem almıyoruz. Şimdi mesela burada fiyatımız bakın burada yükselirken hep bir yapı oluşturarak yükseliyor. İşte burada likitte alıyor. İşte mitige bölgesine dokunuyor. Tekrar high çıkarıyor. Geri çekiliyor. Mitige yapıyor. Ve daha sonra tekrardan yukarı gidiyor. Tekrar aynı yapılar devam ediyor. Bazen burada fiyat yataya bağlıyor. Siz burada bir long bir short almaya çalışıyorsunuz ve sürekli stop oluyorsunuz. Daha sonra overtrade'e dalıyorsunuz. Bunun önüne geçebilmek için yapmamız gereken en elzem şey bir model oluşturmak. Ben de kendi oluşturduğum modeli sizlere anlatıp fayda sağlamak istiyorum. Şimdi burada marketin yapısını mesela burada e, anlatmaya çalışırsam şimdi bir high'ım bir low'um mevcut. Fiyat bir geri çekilme yapıyor. Bullish bir order flow'da benim ne düşünmem gerekiyor? Fiyat mitige bölgesine gelecek. Mitige bölgesinde high kırılımları gerçekleşecek. Low'lar korunacak ve ben de o hareketten sonra entry alacağım. Şimdi mesela bu fiyat inerken dümdüz mü iniyor? Hayır. Yine bir flow oluşturarak iniyor market. Nasıl? Mesela burada diyelim ki ilk market kırılımını verdi iç yapıda. Daha sonra fiyat geri çekiliyor. Buradaki FVG bölgesinden tepkisini alıyor ve yeni bir low veriyor. Daha sonra fiyat burada küçük bir geri çekilme ve tekrardan bir low hareketi yapıyor. Siz diyorsunuz ki tamam işte bu buradan devam edecek. İşte hemen buradan işlemi alayım. İşte aşağıya kadar süreyim. Ama fiyat onu yapmıyor. Fiyat bir yöne gidecekken diğer tarafa her zaman bir manipülasyon gerçekleştirir. Yani mesela burada da fiyat evet short yönüne akacak ama ilk önce bir tarafı manipüle etmesi gerekiyor. Yani fiyat buralara kadar düşecek ama ilk başta burada işte bakın burada mitige bölgesi var. Fiyat bu mitigeye çarptı. Bir high kırılımı gerçekleşti. Ben geri dönüşünde buradan entry alayım diyen bir sürü trader var. Ne yapıyor? Buradan entry alıyor. Stopunu buraya çekiyor. Tık stop oluyor. Niye? Çünkü manipülasyonu anlamamış. Manipülasyonun nerede gerçekleştiğini bilmiyor. Biz ne yapıyoruz peki? Bu manipülasyonun oluşmasından sonra fiyatın bir low vermesiyle birlikte bakın burada mesela bir low verdi. Burada biz nasıl bakacağız artık? Fiyat buradaki bir flip zone bölgesinden veya FVG, IFVG bu yapılardan tepki aldı ve düştü. Burada bir high kırılımı gerçekleştiği gibi gösterip aslında o tarafı manipüle etti ve low yaptı. Sonra geri çekildiği zaman biz artık bu yapıda stop seviyemiz bu manipülasyonun high'ı olacak şekilde entry aramamız gerekiyor. Peki entry'yi nasıl arayacağız? Bu fiyat manipülasyonu yaptıktan sonra düşerken bize bir entry alabileceğimiz nokta bırakması gerekiyor. Bu nedir? İşte flip zone bölgesidir. FVG yapılarıdır. Veya FVG yapıları burada çoksa ve hangi FVG'den işlem alacağımızı da bilmiyorsak ben çoğunlukla bunu anlayabilmek için Fibonacci'den yardım alıyorum. Fibonacci'nin OT seviyelerini kullandığımda ortalama zaten bana bir yer veriyor. Fiyat oraya doğru geri çekildiğinde o bölgeden işlemimi alıp stopumu high bölgesine çekip
aşağı yönlü sürmeye başlıyorum. Tabi buradaki ilk hedefim e, ilk low. Yani eğer bu low çok yakınımda değilse ilk hedefim burası. Yani ortalama zaten işlemlerde 2.5-3R seviyelerinde TP alıyorum. Bazen flow çok netse ve hani artık oradan gerçekten o hareket başlayacağına eminsem o işlemi e, mesela buy side liquidity seviyesine kadar tutabilirim. Ama mesela bu tarz geri çekilme işlemlerinde fazla risk almadan 2 arımı bazen gerekirse 1.5 arımı alıp kaçmaya bakarım. Fantezi işlem aramıyoruz. Biz olabildiğince düzenli bir şekilde sürdürülebilir bir şekilde para kazanmak istiyoruz. Burada ne yaptı? Low yaptı, indi ve asıl beklediğim bölgeye giriş yaptı. Şimdi burada ben artık marketi indirmeye çalışmayacağım. Evet, burada bir yapı var. Buradan belki bir low daha atabilir. Ama bu beni ilgilendirmiyor. Bu fiyat bu bölge içine girdiği an ben artık short işlemde olmamam gerekiyor. Ya da short işlem aramamam gerekiyor. Ne olursa olsun. Fiyatın burada low'larını koruduğunu görmem gerekiyor. Eğer buluş yönlü fiyatı tekrardan sürmeye devam edeceksin. Low'larını korudu. 5M'de veya 15M'de bir high kırılımı gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Bu 1M'deki kırılımlar çok net değildir. Yani sizi yanıltabilir. İlk önce bir 5M'de 15M'de kırılımları görelim. Daha sonra zaten yapı bize 1M'de de 5M'de de o manipülasyonu verip bizi tekrar zaten entry fırsatı verecek. Burada ne oldu? Bir high kırılımını bekledik. High kırılımı gerçekleşirken tabi burada fiyat yükselirken yapı oluşturarak yükseliyor. High'lar, low'lar. Daha sonra ne yapıyor? Fiyat burada bir low manipüle ediyor. İşte ne diyoruz? Fiyat buradaki high'ını likit olarak kullandı. Buradaki FVG yapısından veya mitige yapısından tepkisini aldı. Low yaptı. Zaten güçsüz. Hani burada size zaten müthiş güçlü bir hareket sergilemez yani. Zaten güçsüz dersiniz. Ben buradaki geri çekilmeden işlem alıp bu aşağı sürüyorum. Demek ki blow kırılacak diye. Ne yapıyorsunuz? İşlemi atlıyorsunuz. Buradan işlemi atlıyorsunuz. Tık. Daha sonra yukarı gidiyor. Bu sefer de ah vah ediyorsunuz. Biz bunun önüne geçebilmemiz için kurallı bir şekilde trade atmamız gerekiyor. Yani kurallara bağlı olmamız gerekiyor. Asla duygusal olarak düşünmeden sadece yapımız, entry modelimiz bize işlemi al diyorsa alacağız, çık diyorsa çıkacağız, alma diyorsa da almayacağız. Bu kadar basit. Şimdi burada low manipülasyonunu gerçekleştirdikten sonra bakın burada bir manipülasyonum gerçekleşti. Şöyle çizeyim. Evet. Low manipülasyonum gerçekleşti ve buradan yeni bir high çıkarttı. Şimdi benim için buradaki kırılım, buradaki işte market structure dediğimiz şey aslında burada benim için onaylanmış oluyor. Yani ikinci kırılımla benim onayım gerçekleşiyor. Tamam, o zaman diyorum ki evet, low manipülasyonum gerçekleşti. Fiyatım tekrardan bir high verdi. Bazen bu high verirken buradaki mitigeyi de kırar, daha da net bir yapı oluşturur. Bazen yine bu mitige içerisinde kalır. O hala bir işmiş gibi gösterir ama fiyat zaten manipülasyonu yapmıştır. Ondan sonra biz ne bekleyeceğiz? Fiyatın bu high çıkarırken yaptığı hareket bölgesi içerisinde entry alabileceğim seviyelere bakacağım. Bunlar nedir? İşte FVG veya işte Philipson, net bir mitige yapısı. Bunları da bir sonraki videoda anlatacağım. Hangi tarz mitige yapılarında işlem alıyorum. Ne yapıyorum? Buradan entry alıyorum. Stopumu manipülasyonun altına çekiyorum. Ve TP olarak da eğer bu buy side likitte seviyem yakınımdaysa, yani bu hareketten sonra ulaşabilecek bir hareket oluşmasını bekliyorsam TP seviyemi buraya çekerim ve işlemi sürmeye başlarım. İşlemi sürerken de flow devam edecek diyerekten işte ne beklerim? İşte high geldi, tamam, işte high geldi, devam ediyoruz. İşte tekrardan bir manipülasyon geldi. Dur bir izleyelim. Yani burada şöyle bir hareket gördükten sonra hemen işte bak mitigeyi kırmadı.
işte low verdi, ben geri çekilmesinde short'luyum. Hayır. Buna hiç gerek yok. Yani bu fiyat her türlü size zaten en güzel entry'leri verecek. Burada sizin şunu yapmanız gerekiyor. Fiyat evet sert düştü. Bundan sonra fiyat geri çekilmeye başladığı zaman bu mitige yapısında artık high'larını koruyarak low'lar vermeye başlıyor mu? Veya ikinci bir kırılım gerçekleşiyor mu burada? Buna bakmamız gerekiyor. İkinci kırılım gerçekleşiyorsa evet bu artık fiyat zayıflamış. Yanlış bir noktada işleme girdim veya ne bileyim market şu anda buradan gitmek istemiyor high seviyesine. Burada artık işlemi entry'den veya az bir zararla kapatabilirim. Ama eğer bunu vermiyorsa fiyatım direkt manipülasyon yaptı. High çıkarıyorsa buradan direkt high çıkarıyorsa tamam sıkıntı yok. Burası tekrardan manipülasyon olarak kaldı. Ne oluyor? Bundan sonra fiyat hızlı bir şekilde artık TP seviyesine doğru yola çıkıyor. Önemli olan burada low korunumlarını net bir şekilde görebilmemiz ve manipülasyon gerçekleşmeden hiçbir şekilde işlem almamamız. Yani fiyat burada şu anda benim çizdiğimde manipülasyonu hemen hani oluştuğunu çizdim ama bazen mesela burada manipülasyon oluşturmuyor. Ne bileyim buralara kadar geliyor. Burada manipülasyonu gerçekleştiriyor. Yani önemli değil. Manipülasyonu gerçekleştirdiyse geri dönüşünde de benim entry alabileceğim net bir seviye varsa ben oradan entry'yi alırım. TP seviyemde belirledim noktalara çeker. O işlemi taşırım. Umarım bu kısmı anlatabilmişimdir. Zaten hepimizin az çok aşina olduğu bir yapı. Şimdi kendi modelimi tekrardan burada detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi fiyat yani buluş veya bir iş fark etmiyor bu arada. Yani her iki taraflı da bu modeli kullanabilirsiniz. Net bir şekilde market kırılımım gerçekleşecek. Burada Smart Money Reversal yapısını görmem gerekiyor. Yani fiyat muhtemelen ne bileyim belki sol tarafta bir SMT verdi. Veya sol tarafta net bir mitige yapım vardı. Oraya geldi. İşte buradaki önündeki likiditeleri aldı. Ve high çıkarttı. Bundan sonra ben ne bekliyorum? Artık fiyatın mitige kontrolüyle low'larını koruyarak high çıkartmasını ve bir noktada da artık iç yapıda bir manipülasyon gerçekleştirip oradan entry'mi alıp sürmek. Bu manipülasyonu daha çoğunlukla şu tarz bölgelerde bekliyorum. Fiyat mesela burada bir low oluşturdu, high yaptı, değil mi? Geri çekilme yaptığı zaman ben bu manipülasyonun bir mitige yapısı içerisinde veya fiyat bazen çok sert yükselmiştir. Bu bölge full FVG'dir. Burada manipülasyonu verir. Ben buradaki FVG bölgesini görürüm. Eğer fiyatımla o bölgeyi faillemeden high çıkarırsa tamam derim. Bu fiyat FVG'den tepki aldı. Low işte manipülasyonu gerçekleştirdi. Geri çekilmesinde işlem alır. İki türlü işlem alıyorum. Yani bu manipülasyonu beklediğim yapılar bu bölgeler oluyor. Şimdi burada manipülasyonu gördüm. Bir low aldı. Mitige yapımdan net bir mitige yapısı olması gerekiyor. Yani 5M'de baktığınız zaman 15M'de baktığınız zaman buranın net bir yapı olmasını isterim. Veya 15M'de baktığınız burada sadece yükseliş mumları var. O zaman bu mitigenin low'unun bir 15M veya 5M low'una denk gelmesini isterim. Bu şeylerde 15M low'u olması buranın bizim için önemli. Yani daha net bir işlem bize gösterir. Daha sonra işte manipülasyonu yaptı. Yeni bir high çıkarttı. Bu high çıkartması weekly de olabilir. Eğer derin bir wick ise önemli değil. Ama çok ucundan böyle wick atıp hemen hızlı bir şekilde geri çekiliyorsa ve benim burada bir entry alabileceğim yapı bana bırakmamışsa buradan hemen entry almaya çalışmıyorum. Bu yapının tekrardan oturmasını bekliyorum. Tekrardan low korunumlarını görünce burada tekrardan işlem alabilirim. Ama diğer türlü tabi her model gibi bu modelin de %100 win rate yok.
Bu win rate'i biz nasıl yükseltiriz? İyice her yapının datasını tutarak, her yapının datasını tuttuğumuz zaman neyi öğrenmiş oluruz? Hangi yapılarda, hangi mitige yapılarında bu modelin çalıştığını, hangi partilerde bu modelin daha verimli çalıştığını anlayabiliriz. O yüzden eğer bu modeli şu anda izliyorsanız bu videoyu, lütfen bu videodan sonra backtest atıp bu modeli datalarını tutmaya başlayın. Burada ne yaptım? OT seviyesini çektim. OT seviyem ne yaptım? Burada entry'yi aldım. Stopumu low manipülasyonun altına yerleştirdim ve 2.5, 3R, 4R her neyse. Yani sol tarafta hangi yapım varsa ne bileyim burada full kendini mitige ederekten düşmüş bir fiyat vardır. Yani sen burada hemen direkt şuraya hedeflemene gerek yok yani. Burası zaten full mitige olarak gelmiş fiyat. Sen ne yapacaksın? Buradaki high'ı seçeceksin. Buradaki high senin hedefin olacak. Bu şekilde ne yapacağız? Mekanik olarak değil de yani sürekli 1'e 2, 1'e 2 oynamak yerine bazı işlemlerde bunu 1'e 4, 1'e 5 yükseltebiliriz. Çünkü siz de çok kez tecrübe etmişsinizdir. Bazen 1'e 2 işlemi alırsınız. Dersiniz ki tamam benim sistemime göre bunu almam gerekiyordu. Ama sol taraf o kadar bariz belli alınacaktır ki e, taşıyamazsınız. Sonra fiyat oraya doğru hızlı hızlı yükseldiği zaman da ah vah edersiniz. Burada bizim bir nevi sol taraftaki yapıyı anlamamız gerekiyor. Yani burası full mitige ederek gelmişse veya artık burada herhangi bir yapı yoksa high hedefim net bir şekilde belli ise benim bu işlemi oraya kadar taşımaya çalışmam gerekiyor. Peki bu fiyatı oraya kadar taşırken yani sadece bu mum hareketlerinden mi destek alacağız? Hayır. Ben kendim Fibonacci'yi de EMA'yı kullanıyorum. EMA'yı nasıl kullanıyorum? Fiyat mesela buradan işte low yaparak geliyordu. Artık fiyat burada EMA'nın üzerinde kalmaya başladı ve benim entry alacağım noktada tam EMA'ya denk geliyor. Çok güzel. Bunu gördüğüm zaman işleme daha da çok güveniyorum. EMA'nın üzerindeyse ve EMA'yı destek edinecekse orada fiyat, buradan işlemimi alıyorum ve taşıyorum. Şimdi taşırken EMA ile birlikte taşıyorum bu işlemi. EMA ne zaman yataya bağlamaya başlar? Benim fiyatım da burada artık yataya bağlar. Hay almamıştır mesela. Hay almamıştır, yataya bağlar. EMA'nın böyle içinden girer çıkar, girer çıkar. Net bir yapı oluşturmaz. Ne bileyim buradaki bir mitige yapımı failler. Orada artık işlemden çıkıyorum. Yani fazla uzatmadan, duygusal bir bağ kurmadan işlemden kaçıyorum. Bu şekilde EMA kullanarak da 8, 21, 50 değerlerini kullanıyorum. 3 tane. Onların üzerinde kaldığı vakit işlemimi rahatlıkla taşıyorum. Bazen zaten yapılar o EMA'nın üzerinde de gerçekleşiyor. Bazen tam bu bizim modeli veriyor. EMA kırılımı orada gerçekleşiyor falan. Çok benim için güzel yani. Ben bunu datalarımda çokça var. O yüzden kullanmaya gayret ediyorum. Şimdi diğer slayta geçelim. Evet, entry neye göre alınıyor? Net bir mitige yapısı FVG, Philipson veya OT kullanarak entry alıyorum. Burada asıl önemli olan mitige yapısı. Eğer yapı oluşurken zaten kendini mitige ederek hareket etmişse high kırılımı ile birlikte market emir atılabilir. Bu da entry modelin bir başka kondisyonu. Mesela fiyatım çok sığ hareket ederek geliyor. Yani fiyatım sürekli birbirini mitige ederek geliyor. Değil mi? Şimdi ben burada fiyat diyelim ki burada bir manipülasyon gerçekleşti değil mi? High çıkarttı. Şimdi ben burada geri çekilmesinde zaten benim tüm yapılarım mitige. Tamam mı? Manipülasyonu yaptı. Burada da net bir şekilde şöyle göstereyim. Hani hayım varsa ve burada fiyat sığ bir hareket yaptıktan sonra bir manipülasyon gerçekleştiriyorsa bu çoğunlukla buradaki yaptığı manipülasyon sonrasında fiyat bir geri çekilme vermeden direkt buradan haya doğru devam ediyor. Burada da biz ne yapacağız? Daha böyle sığ hareketlerde direkt market kırılımı gördüğümüz gibi işlemi alacağız. Stopumuzu
manipülasyonu altına çekeceğiz ve taşıyacağız. Bazı işlemler direkt kırılımla beraber yürür gider. Geri çekilmesini gerektirecek herhangi bir yapısı yoktur. Veya fiyat burada kendini sürekli mitige ederek yükselir. Yani manipülasyon yapmıştır ama kendini mitige ederek yükselir sürekli. Yapı, yani son mitige edilmemiş yapı şurada bir yerde verir. Tamam mı? Yani burada son mitige edilmemiş yapı buradadır. Fiyat ne yapar? Buraya kadar geri çekilme yapmaz. Buradaki ilk mitigesinden tepki alır ve devam eder. Yani fiyat illa bu geri çekilecek, işte OT seviyesine gelecek, buradaki FVG gelecek diye bir şey yok. Biz olabildiğince e, işleme en erken nereden atlayabiliriz? Bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi örnekler üzerinden zaten bunu ben detaylıca anlatacağım. Entry, take profit ve stop loss noktası. Bahsettiğim gibi stop loss seviyemiz manipülasyonun hemen üzeri olacak şekilde. Take profit'te ortalama 2R, 3R veya belirli bir hedef bölgeniz varsa oralar. Şimdi evet, örneklere geçecek olursak burada detaylıca artık yapıyı anlatacağım. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi bir mitige yapım var. EMA'nın üzerindeyim. Fiyat ne yapıyor? Bir geri çekilme, high, daha sonra bir low alıyor. Buradaki low alıyor. Buradaki low aldıktan sonra bakın hemen zaten mitige yaptı. Buradaki algo mumdan tepkisini aldı. Bu mum yapıları da şu şekilde fiyat açıldığı gibi direkt kendini yukarı veya aşağı atan mum yapıları. Yani fiyat açıldıktan sonra wick yok mesela. Direkt dümdüz yukarı atmış. Bu tarz mumların işte baş açılış seviyeleri bizim için entry seviyeleri de olabilir. Eğer modelimizi oluşturduktan sonraki burada da o yapı var. Bakın burada fiyat açıldığı gibi direkt high yaptırmış. Geri çekilmesinde bakın fiyat nereden tepki alıyor. Yani buralardan entry bakabilirsiniz ya. Burada ne yaptı fiyat? Manipülasyonum gerçekleşti. Geçeceğiz. Manipülasyonum gerçekleşti. Ve direkt high'a doğru yola çıktı. High'a doğru yola çıkarken bak iç yapıda bir high aldı. Yani son low'u getiren high burası. Kendi içinde likiditesini aldı. High çıkarttı. Yukarı gitti. Ve modelimiz buradaki high kırılımıyla oluşmuş oldu. Ben burada tabii nereden entry alacağım? Burada iki entry bölgesi var. Birincisi burası. Şuradaki mitige bölgem. İkincisi de buradaki algomum. Fiyata buradan da işlem alabilirsiniz. Yani buradan da emir atabilirsiniz veya marketleyebilirsiniz. Ya da buraya bekler. EMA'nın da iyice böyle yaklaşmasını bekler. O şekilde de entry alabilir. Daha farklı bir bildiğiniz bilgi varsa, modeliniz varsa ona göre de entry atabilirsiniz. Ben olabildiğince mitige yapıları ve FVG yapılarını kullanmaya çalışıyorum. Burada veya işte iki tane entry noktanız varsa işte yarısını buradan atarsınız, yarısını buradan atarsınız. Ortalamanız zaten buraya denk gelir. Stop'unuz yine aynı şekilde low altı ve fiyatı sürmeye başlarsınız. Burada fiyatı sürmeye başladıktan sonra artık biz fiyatı nasıl izleyeceğiz? EMA ile birlikte. Bakın fiyat EMA'yı destek edinerek ve sürekli high oluşturarak, low'larını koruyarak fiyat hareketi başlatıyor. Şimdi ben zaten bu yapıda işlem alamam. Fiyat bana zaten burada işlemi verdi. Bana dedi ki buradan al, gerisini bana bırak. Burada ne yapıyor? Artık market maker'a bırakıyoruz bütün mevzuyu. Burada low'larını koruyarak high çıkara çıkara gidiyor. Nerede artık kar bizi tatmin etmeye başladı veya işte EMA bakın artık burada yataya böyle bir kafayı çevirdi aşağıya. Orada işlemi kapatıyoruz. Duygusal bir bağ kurmuyoruz işlemle. Burada da bir başka örnek. Bakın burada şu kararsız mum bir önceki mumun low'unu manipüle etmiş ve buradaki FVG yapımı kullanmış aslında. Bu FVG yapısını kullanmış kararsız bir mum ama bullish kapatmış.
Şimdi burası full FVG'li bir yapı olduğu için ben zaten geri çekilmesinde hemen enter alabileceğim bir nokta yok burada. Ne yapıyorum? Bekliyorum. Fiyatım bir high yapmış. Geri çekiliyor. Bir low. Tekrardan bir high. Sonra bir low manipülasyon. Burada low'umu manipüle etti. Buradaki kararsız mumdan tepkisini aldı. Ve yeni bir high çıkarttı. Burada benim modelim oluştu mu? Evet, oluştu. Zaten beklediğim 2-3 türlü yapı modeli vardı. Biri Philipson, FVG, Inversion FVG. Yani bunlara bakacağız. Bu bölgeleri, bu yapıları gördüğümüz zaman da enter alacağız. Şimdi buradaki high çıkarttı. Geri çekilmesinde nereden enter alacağım? Şuradaki mum, şu derin fitilli gördüğünüz mum zaten şuradaki yapıyı aslında mitige ediyor. Şu yapıyı mitige ediyor. Tamam mı? Şu siyah mum bir nevi buradaki fitili mitige ediyor. Ve burada FVG'li bir şekilde high çıkarıyor market. Ben burada ne yapacağım? Yani buraları beklememin bir manası yok. Fiyat buralara gelebilir. Ama beklememin bir manası yok. Yani ben burada olabildiğince en erken nereden işlem alabilirim? Hani fiyat ilk nereye mitige edip devam etmek ister? Onu anlamaya çalışıyorum. Burada görüyorum ki bir FVG yapım var. FVG'den entry'mi alıyorum. Stopumu her zamanki gibi low manipülasyonunun altına stopumu çektim ve işlemi sürmeye başladım. Bakın burada ne yapıyor? Kendi iç yapısında bir ilkitte temizliyor tekrardan ama herhangi bir kapanış yok. Belli bu ilkitte hareketi. EMA'nın üzerindeyim. EMA'da da herhangi bir kırılım gözükmüyor. Ne yapıyor? Tık high çıkarıyor. Bu high'ı çıkarttıktan sonra artık zaten rahat olmamız gerekiyor. High çıkarttı. Geri çekildi. Mitige yapısını kullandı. Ne bekliyorum? Yeni bir high çıkartmasını. Bakın burada EMA biraz saçmalıyor ama şimdi işlemin başında olduğumuz için burada EMA işte kırılma verdi, hemen işlemden çıkmamıza gerek yok. Gerekiyorsa stop olun. Yani önemli değil. Bizim için yani bizim yapmamız gereken şey fiyat bu bizim entry modelimizi oluşturduktan sonra işlem almak, stopumuzu low seviyesine çekmek ve hedefimizi beklemek. Çok böyle artık burada low'lar vermeye başlar. Burada mitigeler bu fiyatı tutmaya başlar ve tekrardan low'lar vermeye başlar. O zaman hani şunu diyebilirsiniz ya tamam, bu ya buradan gitmeyecek ya yataya bağlayacak, ben bir çıkayım, tekrardan bir fırsat verirse değerlendiririm. Hani bunu da diyebilirsiniz. Ama daha herhangi bir yapı yokken sadece sert hareketler oldu diye işlemden çıkmak veya işlemi hemen kapatmak bize göre değil. Bize olabildiğince işleme girdikten sonra gerisini TP olasıya kadar beklememiz gerekiyor. Fiyat burada ne yapıyor? High çıkartmadı. Geri geldi. Burada low da çıkartmıyor. Bu bizim için önemli bir gösterge. Low da çıkartmadı ve gitti hızlı bir şekilde hedefimize vurdu. Bir başka örnek. Bu da bir 5M yapı. Çoğunlukla zaten ben Euro ve GBP paritelerinde işlem alıyorum. Başka paritede işlem kovalamıyorum ya da işte kripto özelinde 5-15M yapılarda bakıyorum. Kriptoda yani 1M'e falan çok fazla inmiyorum. Hani oranın yapısını pek sevmediğim için. 5-15'te veya saatlik yapıda bu modeli veriyorsa hiç gözün yaşına bakmadan işlemi alıyorum ve ondan sonra bırakıyorum artık. Şimdi bu yapıya bakalım. Bakın burada bir London reversal var. Yani fiyat Asya low'unu almış. Market kırılımı gerçekleşmiş. Buradaki fiyat FVG yapımı kullanmış. Güzel bir mitige yapısı. Yani güzel de bir mum. Daha sonra ne yapıyor? Bu fiyat burayı mitige etmeden high low oluşturarak yükselmeye başlıyor. Seçelim. Yükseliyor. Bakın low, high, low, high, low. Şimdi biz burada yani biz buradaki mitige yapısını görüp işte bu high çıkarttı. İşte low'unla burası. Buradan enter alayım. İşte TP seviyelerini buraya koyayım. Bu market işte buluşa döndü. Ben artık işlemi buradan alayım. Stop'u da buraya koyayım.
Ama gitmiyor market. Marketin bir manipülasyon yapması gerekiyor. Ha bazen yapmadan da gidebiliyor. Onda da işlemde olmaya verelim yani. Her işlemi almak zorunda değiliz. Yani fiyatın her hareketini trade'lemek zorunda değiliz. Burada ne oluyor? Sen işleme girdin. Güzel. Dedin ki ben işte hedefim buradaki equal high seviyesi. Burada da çizmişim. Equal high seviyesi. Fiyat ne yapıyor? Tık seni stop ediyor. Stop oldu. Sonra tekrardan high kırılım verdiği zamanda da ahvah ediyorsun. Ya işte beni niye stop etti? İşte çok güzel entry almıştım falan. Hayır. Manipülasyonu anlamadığın için, manipülasyonu beklemediğin için stop oldun aslında. Şimdi burada bizim o entry'yi aramamız gerekiyor. Fiyat ne yaptı? Bakın mitigate yapısını kullandı. Buradaki manipülasyonun oluştu. Zaten mitigate yapıyor. Bakın sert bir mumla geliyor ama mitigate yaptığı gibi de aynı hızda geri gidip bir high çıkarıyor. Zaten 4 taş mumların bu kutular bu arada 4 taş mumları temsil ediyor. Ne yaptı? Low'u manipüle etti. Buradaki likiditeleri topladı. Mitige yapısını kaybetmeden mitige'den tepki aldı ve high çıkarttı. High çıkarttıktan sonra bu tarz sert high'larda fiyatı bir nevi bir range'e oturmasını beklememiz gerekiyor. Yani fiyat bu kadar sert harekette hemen gitmiyor. Yani EMA'da mesela daha altta kalmış oluyor. Fiyat olabildiğince EMA'yı bekliyor. Yani çok garip. Bunun hala çok böyle mantığını çözebilmiş değilim. Ama böyle sert hareketler geldiği zaman EMA'da daha böyle alttaysa fiyat o EMA'yı kendine yakınlaştırmaya çalışıyor. Yani yakınlaştırmak için de yataya bağlıyor. Bekliyor. Ne zaman ki artık böyle fiyat EMA ile birlikte yürümeye başlayacak. Orada artık fiyat kırılımlarını verip asıl gitmesi gerektiği yönde devam ediyor. Burada ben nasıl işlem alıyorum? Bakın inversion FVG yapısı var burada. Fiyat burayı artık bir destek olarak kullanmaya başlıyor. İç yapıda high kırılımları, low'larım korunuyor burada. Low'larım korunduğunu gördükten sonra bakın high tekrardan ne yapıyor? Fiyat yürüdü gitti. Ben burada nasıl işlem alacağım? Inversion FVG çektim. Şimdi burası geniş bir alan. Nereden sekecek bu? Hemen ekstra konfirmasyon için low'dan high'a Fibonacci'yi çektim. OTA seviyesi benim entry alacağım seviye. Ne yaptım? OTA seviyesi de zaten aynı bölgeyi veriyor. Inversion FVG bölgesini veriyor. Buradan işlemi aldım. Stopumu low manipülasyonun altına çektim. Hedefim burasıydı. Buraya kadar taşıdım. Tabi bu yapıları olabildiğince flow'un net olduğu yapılarda aramamız gerekiyor. Yani flow bir işken veya ne bileyim hemen şurada bir mitigem yapım varken burada işlem almayın. Stop eder sizi. Olabildiğince bu işlemleri flow yönüne alın. Yani market kırılımlarını görün. İşte 4 taş high çıkararak gidiyor. Fiyat bullish. Bunları görün. Ondan sonra bu yapıyı verdiği zaman işlem alın. Diğer türlü win rate'iniz düşer. Yine sonuçta kazanırsınız. Tamam yani bu modeli ben yaklaşık bir seneye yakındır kullanıyorum. Ve sürekli data tutarak da geliştiriyorum bu modeli. Yine kazanıyorsunuz. Yani her türlü benim ilk başladığım zaman win rate'im 35'lerde falandı. Çünkü her yapıda işlem almaya çalışıyordum. Sonra data tuttukça modeli daha da geliştirdim. Bunu artık 60-65 seviyelerine kadar taşıdım. Bazı haftalar 70-75'lere kadar çıkıyor nadiren. Çok kasmadan %60 bile win rate oranı olarak çok ciddi bir oran yani. Hani bunları küçümsemeyin. İşte bazıları %80, %90'lar yapıyor diye işte benim de onları yapmam lazım diye düşünmeyin. %60'ta bile bunu orana döktüğünüzde çok ciddi kazançlar elde ediyorsunuz. Bunları göz ardı etmeyin yani. Kendinizi de başkalarıyla kıyaslamayın. Çünkü herkesin hikayesi aynı işlemiyor. Devam edelim. Burada gördüğünüz gibi bir mitige yapım var. Fiyat mitige yapısından sekmiş. Burada bir saatlikte high çıkartmış. 4 bu saatlik high'dır muhtemelen. Ne yaptı? Fiyat burada bir geri çekilme. Şuradaki mitige yapım var. Zaten şu mum buradaki mitigeyi yani buradaki yapıyı mitige ediyor. Benim burada işim yok zaten. Olabilecek ilk yapı burası. Ne yaptı?
fiyat burada bir geri çekildi. High çıkarttı. Değil mi? Daha sonra yataya bağlıyor. Burada herhangi bir işlem almıyoruz. Yani çünkü bir manipülasyon gerçekleşmemiş bu. Sonra ne yapıyor? Bakın burada iç yapıda likiditeyi aldı. Aslında burada bir nevi bir model var. Bakın bu model yine burada da çalışıyor. Ama fiyatın yani amacı sadece burayı manipüle etmek. Yani bu iş yönlü manipülasyonu gerçekleştirmek için artık böyle ultra low time frame'de bu manipülasyonu gerçekleştiriyor. Mitige yapısından sekip low yapıyor. Yani sen burada bu yapıyı oluştur diye buradan short alırsan stop olursun. Niye? Çünkü marketin asıl yönü bullish. Yani fiyat bullish yönüne gidecek. Bakın 4H low'um burada. Mitige yapım burada. Yani high kırılımı gerçekleşmiş. Ben buradaki bir manipülasyon gerçekleşti diye hemen entry alamam ki. Benim için önemli olan high time frame'deki yapı. High time frame'deki yapı bullish ise ben de bullish yapıyı bekleyeceğim. Fiyat burada ne yaptı? Low manipüle etti. High çıkarttı. Geri çekilmesinde bakın burası full FVG'li. Yani direkt bullish mumlarla atmış kendini yukarı. Ben burada nereden işlem alacağım? Farklı bir renk seçeyim. Nereden işlem alacağım? Low'dan high'a ote çektim. Bakın ote seviyem. Son şeyde ilk FVG mi diyeyim artık. O yapı da buraya denk geliyor. Tamam, güzel. Hani beğenmeyeceğim bir yapı değil. Gayet güzel. Ne yaptım? Buradan entry'yi aldım. Zaten daha sonra bu low'u getiren high kırılımı gerçekleşiyor. Ve daha sonra burada low'ları koruyup bakın EMA da artık sıkıştı. Ve patlamaya başlıyor. Daha sonra EMA kontrolünde EMA'nın üzerinde kaldığı sürece işlemi taşıyıp hedef seviyem neresi orada TP ediyor. Şimdi biraz hızlanalım. Burada çok oyalandık. Aynı bakın FVG yapısı. Fiyat FVG'den tepki aldı. Manipülasyonum. Bakın high low manipülasyon. Daha sonra buradaki fitili mitige olarak kullanıyor. Daha sonra mitige yapıları bakın net bir mitige yapıları. Hani böyle saçma sapan weekly mumlar değil. Net yani body'ler net kapanış. Geri çekilmeler net. Hani böyle bir farklı bir şey yok. High kırılımı gerçekleşti. Burada direkt şunu da diyebilirsiniz. Ya bu zaten mitige ederek yükselmişti. Hani fiyat ne yapacak? İşte buraya mitige edecek. High'a gidecek. Deyip burada ilk anlattığım bir kondisyonda ne demiştim? High kırılımıyla direkt entry atıp stop'u low'a çekip de işlemi taşıyabiliriz. Bu da zaten baktığınız zaman geri çekiliyor ama hani zaten entry aldığın seviyenin az bir şey altına düşüp tekrardan yukarı devam ediyor. Yani. Hani aslında buradaki direkt market emir atmak da mantıksız değil. Ne yaptım? Market emir attım. Zaten EMA muhtemelen burada açmamışım ama bunun üzerindedir. EMA gittikçe taşıyorum. Flow'u nasıl taşıyorum? High verdikçe tamam. High verdikçe devam ediyorum. Low'larını korudukça devam ediyorum. Ne zaman ki bu şu hareketi başlatır o zaman işlemden çıkarım. Bu da benzer bir hareket. Bu sabah 9 bir haber mumu bu. GBP veya Euro'da oluşan haber mumları. Bu tarz böyle haber mumu oluştuktan sonra sert bir şekilde geri çekiliyorsa ve bir mitige yapısından kıramadan mesela burada mitige yapısını kıramıyor. Yani ucundan dönüyor fiyat. Kıramadan dönüş veriyorsa artık benim hedefim buradaki wick'tir. Bu wick benim hedefimdir. Yani sadece burada geldi geri çekildi. Buradaki neyi mitige edecekse her şeyi mitige etti ve düşmeye başladı. Burada ne yapıyorum? Low, Philipson. Fiyat ne yaptı? Buradaki çirkin yapıyı likiditesini aldı. FVG, Philipson. Bakın ikisi birlikte oluşmuş artık. Tepki aldı, low yaptı. Ben ne yapıyorum? Zaten hedefim burası. Artık yani şu yapıdan benim modelim de oluştuktan sonra ne anlayacağım? Tam bu fiyat buraya gidecek artık. Daha aşağısında ne hedefim var? İşte burada bir sell side seviyem var. Tamam, hedefim orası. Ne yaptım? İlk FVG'den entry'yi aldım. Stop'um high'da ve TP seviyem de burada. Bir başka direkt market emirli işlem. Bakın burada fiyat çok küçük bir wick'le kırılım gerçekleştiriyor. Ama net değil. Hani geri çekilmesini yaptığında da herhangi bir şey yok.
Low manipülasyonu. FVG'den tepki alıyorum. Geri çekildim. Low yapmadım. Burada artık kendimi mitige ederek yükselmeye başladım, değil mi? Şimdi bu mitige ederek yükselmeyi gördüğüm zaman tekrardan bir high çıkarttığımda ne yapacağım? Fiyatın buralara geri çekilmesini beklemeyeceğim. Direkt buradan entry alacağım. Stopumu çekeceğim low'a ve fiyatı süreceğim. Burada da bakın bir London Reversal ile birlikte oluşan bir model örneği. Fiyat ne yaptı? Asya high'ını aldı. Burada market kırılımını gerçekleştirdi. Ana bacak da burada kırıldı. Zaten ana bacak kırarken yaptığı harekete bakın. Direkt bizim model. Fiyat buradaki mitige yapısını kullandı. Stop and burada bir iç yapıda low var. Yani low veren high manipüle etti. Low verdi. Şimdi buradaki ana bacak low'u da geldiği için artık ben ne yapıyorum? Burada zaten bu FVG yapım var. Yani şuradaki Philips zone yapım var. Buradan olabildiğince hemen entry'yi alıp stopumu da high'a çekip taşımaya çalışıyorum. Nereye? İşte belirlediğim sell side seviyesine. Devam ettim. Bakın yine bir mitigeden tepki. Bir high manipülasyonu. Low verdim. Geri çekildim. İki tane zaten bir işim var. Bunların bu buy to sell dedikleri bir yapı. Şuradaki weekly yapı. Bizim entry seviyemiz oluyor. Ben bu iki mumun açılış ve kapanış seviyelerine entry atıyorum. Yanılmıyorsam bir tane daha buna örnek koymuştum. Entry'yi buraya attım. Stop'um yine aynı seviyede ve flow'u taşımaya başlıyorum. Bakın FVG yapısı geri çekildi. Herhangi bir high oluşum yok. Low verdi. High'ım burada. Low verdi. High'ım burada. Low verdi. Low verdi. Geri çekildi. Buradaki iç yapıyı manipüle etti. Şuradaki mitige yapımından tepkisini aldı. Tekrar low verdi. Ben burada flow'u taşıyabildikçe taşıyorum yani. Ne yapıyoruz? Tabi burada her kırıldığında artık böyle TP seviyemize yaklaştığı zaman ne yapıyorum? İşte şurada işte %40 kar olsun. Burada kalan işte %40 kapatıyorsun. En sonunda TP seviyende bütün işlemi kapatıyorsun yani. Çünkü fiyat her zaman sen bir likidite seviyesi belirledin diye oraya gelip oraya alacak diye bir şey yok. Veya oraya alacaktır ama fiyat ne yapar? Buraya kadar gelir. Buradan bir şöyle bir geri çekilme yapar. Hiçbir şey de diyemezsin. Yani anlamazsın bile. Buraya tık tık 4-5 mumla attın mı hiçbir şey de yapamazsın. Ondan sonra low verir mesela. Burada ne yapıyorsun? Bazen korkuyorsun, hemen kapatıyorsun işlemi. Ona acaba low vermeden geri dönüş mü atacak? Çünkü bazı yapılar oluyor. Hani tam da emin olamıyorsun. Emin olamadığın noktada da sana böyle bir hareket ver zaman ne yapıyorsun? Korkup kapatıyorsun yani. Hani yapacak bir şey yok. Bunda da zamanla tecrübeyle önüne geçmeye çalışıyorum. Yani ben de hala yani ne kadar bu model trade desem de bazen öyle hareketler geldiği zaman bir kalp atışım hızlanıyor yani. Burada baktım. Bakın yine benzer bir iki böyle bir iş FVG'li mum arasındaki açılış kapanış seviyesi. Fiyat ne yaptı? Oradan tepki aldı. Zaten FVG yapısı. İç yapı likiditesini aldı. Low verdi. Burada da muhtemelen ana bacak low'unu verdi. High'larım korunarak geliyor. Bu yapı ne? Flip bölge. Bu flip bölge ne işe yarıyor? Fiyat low yapmadan önce son artık smart money'nin short pozisyonlarını kurguladığı bölge. Ne yaptı? Bakın burada yine bir algomum var. Açılışla birlikte hiçbir şey yok. E, ne derler? Diki yok. Direkt aşağı. FVG'li bir low zaten. Geri çekilmesini başlatıyor. Ben nereden işlem alacağım? OTE çektim. OTE seviyem de buraya geliyor. Ne yapacağım? Buradan enter alacağım. Artık fiyatı sürmeye başlayacağım. Low verdikten sonra zaten artık güven... Low'u vermeden önce de bir manipülasyon gerçekleştiriyor. Burayı aldı ve low yaptı. Tamam. Her işlemi zaten illa hedefi kadar tutmaya da gerek yok. Eğer uzaktaysa böyle hani sell side seviyeleri falan diğer mitigate yapıları. 3 arını al çık. Devam ettim. Benzer aynı Philips yapısı. Fiyat daha sonrasında low veriyor ve sell side seviyesi. Bakın mesela burada low'u zorla vermiyor yani. İnat ediyor. İşte high'lar veriyor, low'ları korumaya başlıyor falan. Hani bu tarz yapıları gördüğünüz zaman çıkın abi. Hiç beklemeyin. Zorlamayın yani market. Çünkü marketi biz yönetmediğimiz için zorlamaya da gerek yok. Burada direkt hemen kırılımla birlikte enter alınan bir model.
Fiyat ne yapıyor? Bir order block yapısından tepki alıyor. EMA'nın üzerindeyim. Buradaki FVG yapımı kullandım. High çıkarttım ve sürdüm. Bakın burada işlemdeyim ya. Şu hareketi görmeye başladığım zaman benim bu işlemden artık çıkmayı düşünmem gerekiyor. Hani zorlamadan. Aldım çıktım. Bu da bir haber işlemi. Yani haberden sonraki oluşan harekette. Az önce de zaten bir örneği vardı. Fiyat aşağı doğru wick oluşturuyor. Gidiyor yukarı mitige yapısını faillemeden tekrar mitige ediyor. İç yapının likiditesini alıyor ve daha sonra tekrardan low'a iniyor. Burada da yine net bir işlem. High manipülasyonu FVG yapım burada net. Buradaki mitige yapım zaten belli. Hani nereden işlem alacağım? Yani buradan bir yerden işlem alacağım bir yerden. Hani illa şuraları falan beklememe gerek yok ki. Ben olabildiğince işlem alayım. Yani buradan işlem alsam birer fazla mı alacağım? Hani yarım ar mı fazla alacağım? Hani gerek yarım ar fazla almayayım. Ne olmuş yani? Hani önemli olan sürdürülebilir bir şekilde biz bu işlemleri alıp para kazanmak. Aldım. TP seviyem yeni bir low. Bu geçtiğimiz günlerde oluşan Ethereum işlemi. Bakın yine benzer bir yapı. Bu arada yani hiçbir buraya koyduğum işlem datasız veya öylesine konulmuş işlemler değil. Öylesine bir yapıyı ben size anlatmıyorum. Bu yapıların hepsi benim yani yaklaşık bir senedir her gün aldığım işlemleri, her gün oluşan yapıların datasını tutarak artık bu yapıları anlayarak oluşturduğum bir model bu. Ve market okuması. Bu yapıları gördüğüm zaman hiç farklı bir şey düşünmeden ne diyorum? High kırılırsa buluşa dönerim. Ama high kırılmaz, zayıflık verirse ben bunu hedefim burası olacak şekilde ve daha da aşağılara olacak şekilde shortlarım. Bunu zaten bir danışanım geçen sormuştu bana. Hani buradaki FVG yapısından tekrardan short'a dönelim mi diye. Bu tarz sert hareketlerde bekleyelim dedim ona. Fiyat çünkü yukarıdan bir likitte alıp daha sonra tekrar bir iş yönünde dönebilir. Hani buradaki high seni yanıltmasın. İşte buradan entry alıp stop'u buraya çektiğin zaman ne oluyor? Daha hiç düşmeden direkt seni stop edip daha sonra düş. Niye? Çünkü zaten bu fiyat bu hareket gerçekleşmişse sol tarafta zaten ciddi bir likitte almıştır. Bunu bir satması gerekiyor yani. Satması için de yukarıdan likit alacak. Yani aşağıyı manipüle etti, yukarı manipüle edecek. Sonra tekrardan asıl gitmesi yönüne devam edecek. Bu da ne yapıyor? Ethereum işlemi bu arada. E, iç yapıdaki high'ları manipüle etti. Mitige yapım. Fiyat mitige yapımına dokundu. Low verdi. Low vermeden önce bakın burada hemen bir flip bölge oluşuyor. Flip bölgeden hemen entry aldım. Stopumu çektim aya. TP seviyem. Burada bunu başka bir videoda anlatırım. Neden fiyat, işlemi bu kadar uzun tuttuğuma dair. Fiyat çünkü 4 saatlikte veya günlükte baktığımız zaman bu saatlikte de olabilir. Yani her zaman dilimde de vardı. Yani bu Ethereum bazın şeyinde özelinde konuşacağım. Fiyatta bir high low var ama buradaki low'um benim weekly. Yani burada fiyat geri çekilme yapacağı zaman burada benim 4 saatlikte mitige yapısı olarak kullanabileceğim bir yapı yok. Yani burada full weekly yapı. Yani aşağı bir kalkmış. Sonra bunu mitige ederek böyle weekly bir yapı oluşturmuş yani. Ne oluyor? Buradaki artık geri dönüşte senin hedefin işte şuralar olmaması gerekiyor. Artık buradaki wickler senin TP seviyeli. Yani fiyat buraya kadar sürmeye çalışacaksın. Bir nevi buradaki yapının mantığının benzeri. Yani bunu açıp 4 saatlikteki grafiğine bakarsanız Ethereum'un ne demek istediğimi anlayacaksınız. Burada o yüzden fiyatı olabildiğince sürmeye çalıştım. Zaten bu weekly yapıları devam ettiriyor. Bakın buradaki yaptığı yapının aynısını fiyat burada yapıyor. High burada aldı. Mitige yapısını kullandı. Low verdi. Geri çekildi. İç yapıyı aldı. Yani bu iç yapı hep alacak zaten. Biz burada flow'u sürüyoruz. Bizim burada zaten şey yapmamız gereken işte ana high'ları manipüle edip şey yapması. İç yapıyı aldı. Low verdi. Geri çekildi. Mitige'yi kullandı. Low verdi. Taşıyoruz. Bu artık işlemeye girdikten sonra olabildiğince flow'u görüp ona göre işlemi taşımaya çalışacağız.
Devam ettim. Bu geçen Twitter'da paylaştığım bir e, grafik. Burada benim bir longum vardı. Şuradan ve şuradan aldım. Hedefim yukarıda FOMC gece demişim. Saat 9.30'da bir FOMC toplantısı vardı. O harekette fiyat böyle sığ bir hareket yaparken bir anda FOMC geliyor ve aşağı yer alıyordu. Daha sonraki günde bu şekilde bir hareket sergiledi. Bu hareketin sonunda burayı ben bir high olarak kabul etmiyorum. Burası benim için bir likitte seviyesidir artık. FOMC'de bunu çok denk gelirsiniz. Veya işte Powell konuşmasında. Bu tarz saat 9'da 9.30'da bu tarz bir hareketle fiyat aşağı veya yukarı gitmişse diğer gün şu hareketi gördüğümüzde artık fiyatı bizim yukarı yönlü sürmemiz gerekiyor. Burada ama tam onu yapmadı. Burada fiyat ne yaptı? Buradaki low'u aldı. NFP ile birlikte buraya aldı. NFP'yi ben yapamadım. Hani düşünemedim. Hani dedim burada bu gider. Sonra NFP ile beraber daha da hani yukarıları yapar. Gider. Yapmadı. Burada low'u aldı. Öyle gitti. Hani buradaki low'u alması da sizi yapmasın. Hani tamam işte bu buraya almak istemiyor. Low verdi. Buradan devam edelim demeyin. Bu FOMC'nin high'ı o gün veya o hafta içerisinde alınacak yani. Yani bu zamana kadar tuttuğum datada hep aldı. Çok nadiren yani 10 tane yapıda bir tanesinde 2 tanesinde almadı. O da istisnadır. Bu yapıyı gördüğünüzde direkt bu fiyatı yukarı veya aşağı sürmeye çalışın. Hani FOMC'yi ne tarafa vurduysa. Buradan işlem almıştım. Hedefim yukarı FOMC'ydi. Ama götüremedim. Burada da bu işlemden nedense bir duygusal bağ kurdum. Hani çünkü fiyat buradaydı ve buraya geldiği zaman çok ciddi bir kazanç elde edecektim. Orada bir duygusal bir bağ kurdum işlemle. Hani o kazancı alabilmek için. Ama fiyat ne yapıyor burada? Hani mantıklı düşündüğümüz zaman. Emerging FVG yapısından bakın high koruyarak zaten düşüyor. High'ını korudu, düştü. Low'lar vermeye başladı. Buradaki mitige yapıma geldi. Bir high çıkarttı. Buradayım ki tamam bu devam edecek. Ama ne yapıyor? Fiyat low veriyor. Low vermeden önce ne yapıyor? Bir flip zone oluşturuyor. Ne yapıyor fiyat? Low verdi. Flip zone'u mitige etti. Artık bu fiyat bir işe döndü. Bunun yok artık. Hani bu fiyat bir iş artık. Bu kadar. Çünkü bullish yönlü bu kadar MRM yok benim. Hani zaten şuradaki mum da wick'li. Bakın yine bu wick alınmamış. Ne yapıyor? Fiyat buradaki flip zone'u kullandı. Buradaki flip zone üstü stoplu bir şekilde. Bu tarz çünkü bu mitige yapısıdır. Şu mumlar. Şu 3 mum. Bunu da bir sonraki videoda anlatacağım. Bunları gördüğüm zaman stopu onun üzerlerine çekebilirsiniz. Ne yaptı fiyat? Buradan aşağı akmaya başladı. İşte 2,5-3'er aldın çıktın. Geri çekildi vesaire. Burada devam. Devam ettim. Yine bir high mitige yapım. Low kırılımı. Low kırılmadan önce bir flip zone. FVG ile bir yapı. Ne yaptı fiyat? Buradaki yapıyı low verden yapıyı geri çekildi. Aldı. Burayı temizledi. Manipüle etti. Zaten flow'um aşağı yönde akacak. Bunu bana söylüyor. Low verdi. High'ım da belli. Geri çekilmesinde nereden işlem alacağım? Bakın bu kadar düştü ama önemli değil. Sabırla bekliyorum. Hani verirse verir. Vermezse sıkıntı yok. Yani şu hedefe gitmediği sürece geri çekilmede ben burada oyuna gireceğim yani. Burada ne yaptım? Full FVG'li yani düşüş mumlarıyla oluşmuş yapı var. Bir önceki yapıda da anlattığım ilk hani patlayan mum. Bu bölgeyi düşündüm. Sonra OTE çektim bu fiyata. OTE de buraya denk geliyor. Şu sarıyla falan çizeyim. OTE de buraya denk geliyor. Tamam. Bu benim için çok güzel bir entry seviyesi. Ne yaptım? Entry aldım. Stop'um TP seviyem sell side likitte. Zaten EMA görüyorsunuz. Oraya gidesiye kadar hiçbir şekilde bir geri çekilme veya bir beni yanıltacak bir hareket sergilemiyor. Direkt dümdüz akıyor aşağıya. Bu tarz manipülasyon hani bu modelin güzelliği de şu. Zaten fiyat bir tarafı manipüle ettiği için artık fiyatın yapacağı tek şey var. O da geri çekilip buradaki mesela short akacaksa long yönlü işlemlerini kapatıp smart money artık
sert sert satışlarını gerçekleştirip kazanç sağlamak. Biz de burada işlem atlıyoruz. Yani smart money'i bir nevi takip ediyoruz burada. Buradaki yapı şimdi çoğunlukla 1M'de falan yapıları gösterdim. Ama burada 5M'de de yapılarımız oluşuyor. Yani 5M, 15M saatlikte bu yapılar oluşuyor. Burada bu örneği de koydum. Mesela burada bir SMT mevcut. Burada bir SMT mevcut. Fiyatım mitige yapısının önündeki likiditeyi aldı. Burada Smart Money Reversal'ı verdi. High kırılımı gerçekleşti. Bakın 4 saatlikte de bir manipülasyon var. Şu 4 saatlik var ya, bir manipülasyon yapıyor aslında. Bir önceki 4 saatlikleri. Ne yaptı? Şu 2 4 saatliği manipüle etti. Sanki low'a devam edecekmişim gibi. Burada ne yapıyor? Low'larını koruyaraktan artık fiyat yukarı yönlü hareketine başlıyor. High'lar kırılıyor falan. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Burada hemen işlem almıyorum. Yani burada high kırıldı diye işte bakın burada da bir nevi o yapı var. Hani bizim modelimiz. Ama burada işlem alıyorum. Niye? Benim için asıl önemli olan buradaki high'ın kırılması. Ben bu high kırıldıktan sonra işlem aramaya başlayacağım. High kırılıyor. 4 saatlik low'um. Mitige bölgem oluşmuş. Fiyat high çıkarttı. Geri çekildi. Tekrar high çıkarttı. Sonra ne yapıyor? Low veriyor. Ne oldu? Buradan sen dedin ki işte buradaki mitige yapım var. Ben buradan enter alayım. Stop'umu buraya koyayım. Zaten bu flow yukarı yönlü devam edecek. Buradan işlemi aldım. Çok güzel basayım yukarı. Gitmiyor. Niye? Manipülasyon yapması gerekiyor fiyat. Bir manipüle ediyor. Bir low'u. Ondan sonrasında fiyat buradan yukarı yönlü devam ediyor. Burada bu 5M 15M bir işlem olduğu için bu ilerleyen zamanda bu modeli eğer kullanırsanız zaten bazı yapılarda artık buranın manipülasyon olduğunu anlayıp zaten mitige yapısından da tepki aldığını da görüyoruz. Direkt buradaki verdiği 1M'deki yapıyla birlikte işlem atlayıp stopumuzu mitige altı veya işte yakınsa 4H mumun altına çekip hedefimiz neresi? High. Zaten bu fiyatın buluş devam ediyor. Ne yapıyorum? Hedefim high seviyesi. Zaten hızlı bir şekilde beni TP ediyor. Bu da zaten yakın zaman örneği. Yine Euro işlemi. Fiyatın burada high'larını koruyarak iniyor. Mitige yapılarım kullanılıyor. Yine burada bir FVG yapım var. Fiyat FVG'yi kullandı. Buradaki low getiren high'ı manipüle etti. Low verdi. Geri çekilmesinde ben artık işlem arıyorum. Yani buradaki low benim için önemli değil artık. Çünkü ana high'lar korunuyor. Yani burada herhangi bir şey yok. Ben ne diyorum? Bu kısmı daha önceden düşünüp bak işte abi bu fiyat geldi mitige etti. Burası tam bir manipülasyon yani. Farklı bir renk yapayım artık. Burası manipülasyon. Zaten tek mum gidiyor. Sonra tık tık tekrardan yani range olarak düşünsek range'in içine giriyor tekrardan. Sonra da model veriyor. Hani manipülasyonu bir iş yönlü gerçekleştiriyor. Tamam bu fiyat aşağı gidecek. Zaten fiyatın genel şeyine baktığımız zaman bir iş yönlü. Bu Euro'daki geçtiğimiz günlerdeki bir işlem. Ne yapıyor? Low veriyor. Low verdi. Geri çekildi. FVG yapımı kullandı. Buradaki FVG yapısını wick attı. Devam etti. Low verdi. Low verdi. Geri çekildi. Bakın burada high'larını koruyor fiyat. Ve hedefe doğru gitti. Benzer yapı Asya High'ım. Bak Asya High oluşurken de aslında burada bir low vermiş fiyat. Değil mi? Ne bekleriz? Buradan aşağı doğru inmesini. Mesela şuradaki mitige yapısından bunun aşağı doğru inmesini istiyoruz. Ama fiyat ne yapıyor? Burayı failliyor. Daha sonra tekrar yukarı gidip high çıkarıyor. High çıkarttıktan sonra bizim ne olursa olsun beklememiz gereken şey bu manipülasyonu bekleyeceğiz. Hani bu high çıkarttı tamam bu yukarı gidecek demiyoruz. Ne yapıyor? Asya high oluştuğu gibi fiyat aşağı yeni bir low veriyor. Burada da modelimiz oluştu. Sabah 9-9.30'da London'da seansa oturduğumuz vakit bakıyoruz. Burada bir
manipülasyon varken fiyat düşmüş. Geri çekilmesinde net bir manipülasyon. Buradaki bir üst zaman dilimindeki işte mitige yapısında tepki alıyor. Buradaki burayı ben orada blok olarak çizmişsem 15 M'de veya yarım saatlikte net bir mitige yapısıdır burası. Hani bu yapının şu anda böyle olduğuna bakmayın. 15 M'de veya daha üst zaman diliminde daha böyle net bir mitige yapıları arıyorum. Yani mesela şu tarzda mitige yapıları arıyorum yani. Hani buraya distance diyorlar ya. Bu tarzda mitige yapılarını arıyorum. Fiyat ne yapıyor burada? İç yapı likiditesini aldı. Bir likidite aldı. Mitige yapımından order bloktan tepkisini aldı ve low çıkarttı. Low çıkarttıktan sonra ben ne bekliyorum? Zaten FVG'li bir mum. FVG'li bir düşüş hareketi. OTE çektim ve aşağıya kadar sürdüm. Bu da bir Ethereum'daki aldığım bir işlem. Bu model her yerde gerçekleşiyor. Manipülasyon zaten olmadığı bir market olamaz yani. Burada ne bakıyorum? Bir low aldı. High kırılımı gerçekleşti. Şimdi bu high kırılımı gerçekleşince hemen işte high kırıldı ben long diyeyim yok. Fiyatın geri çekilmesini bekliyorum. Geri çekiliyor. Tekrardan bir manipülasyon. High çıkartmasını bekliyorum bundan sonra. Benim için önemli olan şuranın kırılması artık. Bura kırıldıktan sonra ben long atlayacağım. Ne yapıyor fiyat? High çıkaramıyor. Low'a doğru gidiyor. Ama low koruyor. Yani şimdi sen burada short alsan TP olamayacaksın. Long da alamazsın. Yani long'u nereden alacaksın? Hani ne yapıyorsun? Bekliyorsun. High çıkarttı. High çıkartmadan önceki son bölgem neresi? Bakın buradaki fiyat zaten bu FVG'yi teplemiş. Yani burayı almış. Net bir mitige yapım. Fiyat buradan zaten direkt high çıkartmış. Ne yapıyorum? Geri çekilmesinde buradaki mitigenin önündeki likiditeleri kullanıp fiyatın buradan tekrardan bu işe dönmesini bekliyorum. Ne yaptı? Likidite kullandı. High çıkarttı. Geri çekilmesinde ben işlem alıyorum. Ya buradaki wick ne kadar şey olsa olsun benim biasımı bozmuyor. Zaten bana olabildiğince bullish yönlü emareleri vermiş. Hani ya bu mum mu beni korkutacak yani? Hani bu kadar şey verdi. Bu mum mu beni işlem almama önüne engel olacak? Ne yapıyorum? Geri çekildi. İşlemi aldım ve sürdüm. Zaten high seviyem burada. Kripto üzerinde çok işlem almıyorum. Asıl şey Euro ve GBP ama ara ara böyle denk geldiği zaman da birisi sorduğunda baktığımda ha diyorum bu yapı güzelmiş. Bir izleyeyim. O şekilde işlem alıyorum. Bu da Twitter'da paylaştığım bir işlem. Bakın mitige yapım iç yapı likiditesini aldı. Low verdi. Geri çekildi. FVG, OTE ve aşağı sürdü. Burada da mitige yapısını bakın failliyor. Manipüle ediyor burayı. Kendini mitige ederek yükseliyor fiyat. Bu yapıda ne yapıyorduk? Fiyatın high çıkarttıktan sonra ilk verdiği yapıda işlem almak. Ne yaptı? İç yapıdaki likiditeleri aldı. Buradaki mitigeyi kullandı. Yeni bir high çıkarttı. Geri çekilmesinden yine OTE. Stop'um burada. Ve işlemi taşıyor. Son örnek. Bu da stop örneği. Yani eğer bu yapıyı tradeleyecekseniz flow bilginizin iyi olması lazım. Yani flow bilginiz iyi olmasa da her türlü para kazanırsınız da win rate'iniz yüksek olur. Daha rahat bir şekilde para kazanırsınız. Bu stop olmanızın sebebi şu. Sol tarafta net bir bullish hareket vardır. Sen burada bir iş hareketi görürsün. Dersin ki ben buradaki FVG'den shortlayayım bunu. Shortlarsın stop olursun. Yani bu olabilecek bir şey. Niye? Çünkü sen flow'un tersine işlem açtın. Yani burada hiçbir şekilde bir low almamış, bir mitigeyi faillememiş bir fiyat varken sen ne yapıyorsun? Aa burada model oluştu. Ben işte gireyim aşağı kadar süreyim bu işlemi. Olmuyor. Bir hikayesi olması lazım o işlem. Hani faillediği veya mitige ettiği bir yerler olması lazım ki o işlemi alıp taşıyabilesin. Burada bakıyorsun bu yapıları da çok nadiren denk gelirsiniz ama geldiğiniz zaman da sizi stoptan korur. Mesela modeli verdi ama fiyat o kadar sığ hareketle geliyor ki yani full kendini mitige ederek geliyor. Tamam burada abi mümkün olduğunca işlem almayın. Ne kadar işte emin olursanız olun. Tamam mı? İşte ya
işte Mitige'den sekti, çok güzel kapanışlar yaptı falan, Mitige yapılarım net. Hiç oralı bile olmayın. Bu tarz sığ harekette low'larını koruyaraktan fiyat geliyorsa bu sonuna kadar gelecek. Burada bir patlayacak ve stop edecek. Yani bu artık ne diyor işte turtle soup, işte asıl manipülasyon burada. Hani biz buraya manipülasyon olarak görüyoruz ama asıl manipülasyonu burada yapıyor aslında fiyat. Sonra da zaten sığ harekette bunu sana kanıtlıyor bir nevi. Ha, burada işlem alacaksan da şunu net bir şekilde bekleyeceksin. Bu sığ hareket artık kırılmaya başlayacak. Tamam mı? Low'lar vermeye başlayacak. Sen öyle işlem atacaksın. Başka türlü bu yapıya girersen stop oluyorsun. Mitik yapıları bu sonraki videonun konusu. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten bu işe gönül vermiş, kafaya takmış traderlarsınız. Çünkü kolay kolay herkes bu kadar uzun bir videoyu böyle dinlemez. Umarım faydalı olmuştur. Kendi kullandığım entry modeli olduğu için de sonuna kadar güveniyorum bu modele. Eğer talep olursa veya bu videoyu yüklediğim sırada kafam atarsa bir Telegram grubu kurup bu model üzerine sizlere fayda sağlayacak içerikler paylaşmayı planlıyorum. Eğer o grubu kurmuşsam zaten videonun altına grubun linkini bırakmışımdır. Oradan gruba katılabilirsiniz. Bu modeli kullanıp olabildiğince backtest atın. Live data edinin. Ben bütün datalarım çoğunlukla live datadır. Hiç yani backtest ataraktan bu verilere ulaşmadım. Bir sene boyunca her gün işlem ne yapmış, fiyat nasıl hareket etmiş, bunlara bakarak bu modeli oluşturdum. Bu modeli geliştirdim. Siz de bu şekilde bu modeli nasıl kullanabilirim, nasıl edebilirim diye backtest atacaksınız. Live data tutacaksınız. Ve sürekli bunları döndür dolaştır kontrol edeceksiniz. Yani. Başka türlü olmaz. Bu entry modeline başarılı olmak istiyorsanız aktif olarak kullandığınız entry modelinin yanına bunu da koyarsanız verimli bir şekilde bir trade hayatınız olur. Ama işte az biraz buradan alayım, az biraz başka bir entry modelini kullanayım derseniz hiçbir şekilde başarılı olamayacaksınız. Ya bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Niye? Çünkü bununla tecrübe ettim. Bu uzun zamandır, yaklaşık 1,5 senedir bu sosyal medyada bulunmadan önce kendimi sürekli bu şekilde geliştirdim. İşte olabildiğince herkesin anlattığını dinlemeye çalıştım. İşte birisi diyor ki işte şu Fibonacci değerini kullan veya şuradan şuraya şunu yap. İşte şu yapı net bir şekilde çalışıyor falan. Hepsini kullandım. Ama sonra baktım ki yani hiçbiri beni işlem alırken rahatlatmıyor. Yani hep böyle bir diken üstündeyim yani. Bunun önüne geçebilmek için de tek bir modelim olacak. O fiyat ne hareketi yapıyorsa yapsın. Başkası burada işlem alır. Ben burada işlem alırım. Veya başkası buradan long alır. Ben buradan short alır, stop olurum. Önemli değil. Ama asıl önemli olan şey bir modele sadık kalabilmek. Sadık kalırsanız başarısız olamazsınız yani. Yani overtrade atmazsanız, farklı heyecan aramazsanız, risk seviyeniz yani ar miktarınızda bir işlemde %1, bir işlemde 0,2 kullanmazsanız başarısız olmazsınız. Sabit ağırlarla gittiğiniz vakit her zaman ay sonu baktığınızda sürdürülebilir bir şekilde kazanç elde ettiğinizi göreceksiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bu model hakkında eğer ki sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz veya Twitter'dan bana DM atabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler.